Zaman zaman sessizlik, halkın elinde sağır edici bir çığlığa dönüşür. Satın almamak, bir ürünün rafına yönelmemek ya da bir markayı görmezden gelmek. Bazen en güçlü tepki hiçbir şey yapmamaktır. İşte tam bu noktada karşımıza çıkan kavram. Boykot. Farz edelim kanalına hoş geldiniz. Bugün boykot kavramını ele alıyoruz. Boykot sadece bireysel bir tercih değil, kolektif bir güç gösterisidir. Bir ürünün, markanın ya da politikanın toplu şekilde reddedilmesiyle ortaya çıkan bu eylem biçimi, tarih boyunca birçok kez halkların sesini duyurmasında önemli bir rol oynadı. Bu sadece toplulukların verdiği ortak bir tepki değil, aynı zamanda bir toplumun sosyal ve etik değerlerine olan bağlılığının ekonomik ve kültürel bir güç olarak yansımasıdır. Boykotlar yalnızca almamakla sınırlı eylemler değildir. Bir fikir birliğinin, bir sosyal sorumluluğun ve çoğu zaman da bir adalet arayışının güçlü bir ifadesidir. Öncelikle boykot kelimesinin nereden geldiğine bir bakalım. Bunun için 19. yüzyıl İrlanda'sına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. 1880 yılında İngiliz toprak sahibi Lord Ernan'in vekili olan Charles Cunningham Boycott, bölge halkına çok yüksek kiralar dayatınca, köylüler bu durumun karşısında durabilmek adına çok ilginç bir yol buldular. Bu yol ne tehdit ne de saldırı içeriyordu. Köylüler boykotu sosyal ve ekonomik olarak tamamen dışladılar. Ona selam bile vermemeye başladılar, ondan alışverişi tamamen kestikleri gibi ona hizmet vermeyi de kestiler. Herkesin bir anda size yokmuşsunuz gibi davrandığını bir düşünsenize. Ne malınızı satabiliyorsunuz, ne bir hizmet alabiliyorsunuz. Dükkanlarda insanlar size göz ucuyla bile bakmıyor, çarşıda kimse size selam vermiyor. Bir anda topluluk içinde yalnızlaşıyor ve dışlanıyorsunuz. Bu durumun nasıl bir baskı yaratabileceğini düşünün. Ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin parçası değilmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Bu sadece sosyal ve ekonomik bir yokluk değil, aynı zamanda çok büyük bir baskıdır. Bu etkili tepkisizlik yöntemi o kadar ses getirdi ki, 1880 yılında köylüler tarafından ortaya konulan bu tepkinin muhatabı olan Charles Boycott'un adı ile bir eylem biçimi olarak tarihe geçti. Boykota karşı başlatılan bu eylem, başarılı sonuçlar doğurdu. Boykot, ekonomik olarak ciddi bir baskı altında kaldı. Herhangi bir mal satamadığı, hizmet alamadığı ve sosyal çevresinden dışlandığı için bu durum onu geri adım atmaya zorladı. İrlanda'daki diğer toprak sahipleri de boykotun başına gelenleri gördükten sonra orantısız kira artışları konusunda daha dikkatli olmaya başladılar. Köylülerin bu barışçıl ama etkili tepkisi, yerel otoriteler üzerinde de bir baskı oluşturdu ve zamanla daha adil bir kira sisteminin uygulanmasına zemin hazırladı. Boykot, yalnızca İrlanda'da değil, dünya çapında pek çok farklı coğrafyada ve dönemde halkların tepkisini dile getirmek için kullandığı güçlü bir araç haline gelmiştir. 1930'larda Hindistan'da Mahatma Gandhi'nin önderliğinde başlatılan Tuz Yürüyüşü, İngilizlerin tuz tekelini protesto etmek amacıyla yapılan bir sivil itaatsizlik ve ekonomik boykot hareketiydi. Gandhi, Hindistan halkını İngiliz tuzunu almamaya ve kendi tuzlarını üretmeye çağırdı. Bu basit ama etkili hareket, İngiliz yönetimini dünya kamuoyunun önünde zor durumda bırakmış ve Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri haline gelmiştir. Benzer şekilde 1950'lerin Amerika'sında Rosa Parks'ın otobüsün ön koltuğuna oturmasıyla başlayan Montgomery otobüs boykotu, ırk ayrımcılığına karşı verilen direnişin dönüm noktalarından biri oldu. Afro-Amerikan toplumu aylarca otobüsleri kullanmayı reddetti ve sonunda Amerikan Yüksek Mahkemesi toplu taşımadaki ırk ayrımcılığını anayasal olmayan bir uygulama olarak kabul etti. Boykotlar yalnızca ekonomik eylemler değil, aynı zamanda adalet arayışlarının ve toplumsal değişimlerin sembolleridir. 1980'lerde başlatılan Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı uygulanan boykotlar da dünya çapında büyük bir etki yarattı. Küresel boykot hareketleri, apartheid rejiminin sona ermesine önemli ölçüde katkı sağladı ve bu hareket, toplumların birleşerek baskıyı nasıl dönüştürebileceğini gösterdi. Peki, boykotu bu kadar güçlü ve etkili bir araç haline getiren şey ne? Her şeyden önce birlik. Boykot, asıl etkisini çok sayıda insanın aynı yönde hareket etmesiyle kazanır.
Bu nedenle sosyal medya çağında boykotlar daha görünür, daha organize ve daha etkili hale geldi. Bugün bir markanın etik dışı uygulamaları, çevreye verdiği zarar ya da politik duruşu nedeniyle boykot edilmesi, yalnızca dakikalar içinde dünya çapında bir kampanyaya dönüşebiliyor. İnsanlar artık sadece oy vererek değil, harcayarak ya da harcamayarak da tepkilerini gösteriyor. Bu bir demokrasi biçimi. Marketten bir ürünü almamak, bir zincir mağazaya uğramamak ya da bir platformun aboneliğini iptal etmek bir nevi sessiz bir seçim sandığı haline dönüşüyor. Boykot kavramını daha derinlemesine ele aldığımızda onun sadece bir eylem değil, aynı zamanda bir kültür olduğunu görüyoruz. Bu kültür yalnızca tepki vermekle sınırlı değil, aynı zamanda bireylerin ve toplumların farkındalık geliştirmesiyle yakından ilişkilidir. Boykot, bazen doğrudan bir talebi dile getirme biçimi olurken, bazen de uzun vadeli bir değişim sürecinin kıvılcımı olabilir. Her boykotun bir hikayesi vardır ama bu hikayelerin tamamının ortak noktası kararlılıktır. Bunu sabır isteyen, çabuk sonuç vermeyen bir süreç olarak düşünebiliriz. Bir markanın ya da politikanın değişmesini sağlamak kolay değildir. Ancak toplumun farklı katmanlarından gelen kolektif kararlılık zamanla görünmez engelleri aşabilir. Boykotlar bazen ilk bakışta başarısız olmuş gibi görünse de aslında farkındalığı artırarak toplumsal hafızaya kazanır ve bu hafıza benzer olaylar karşısında yeniden harekete geçebilir. Günümüzde ise boykotlar sadece kitlesel tepkiler değil, aynı zamanda birer anlatı haline geliyor. Sosyal medya çağında bir boykot yalnızca yapılmakla kalmıyor, aynı zamanda anlatılıyor. İnsanlar neden boykot ettiklerini, hangi değerler adına bunu yaptıklarını çevrelerine duyuruyor. Bu da boykotu pasif bir tepki değil, aktif bir hikaye paylaşımı haline getiriyor. Bugün bir ürünü almamak, aynı zamanda o ürünü neden almadığını başkalarına anlatmak anlamına geliyor. Bu anlatılar büyüdükçe kolektif vicdan da şekilleniyor. Ve belki de en önemlisi şu, boykotlar sessizliği organize edebildiğimiz nadir alanlardan biridir. Çünkü sessizlik dağınık olduğunda etkisizdir. Ama birlikte ve bilinçli olduğunda sessizlik bile bir eyleme dönüşebilir. Raflarda terk edilen ürünler, iptal edilen üyelikler, paylaşılmayan içerikler. Bütün bunlar tüketicinin en güçlü silahı olan seçim hakkının bilinçli kullanımını temsil eder. Tüketim sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir ifadedir. Ne satın aldığımız kadar neyi reddettiğimizde kim olduğumuzu anlatır. Boykotlar bu anlamda sessizliğin en net biçimde dile geldiği anlardır. Bazen hiçbir şey almamak her şeyi anlatır. Boykot, bir tercihin, bir yönelişin, bir duruşun, tek vücut olmuş kalabalıklar tarafından ifade edilmesidir. Farz edelim, iyi insanlardan oluşan güçlü kalabalıklar, istedikleri an tek vücut olabiliyorlar. Bu, hepimizin kalbinde adil, barışçıl, eşitlikçi ve yaşanabilir bir dünyanın mümkün olduğuna dair bir umut ışığı yakmaz mı? Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Lütfen siz de bu konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer keyif aldıysanız videomuzu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.